Fas 1956'da Fransız sömürgesi olmaktan çıktı ancak bugün şu soru soruluyor. Fransa gerçekten bu ülkeden çekildi mi? Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Afrika neden yoksul kaldı? Batı Afrika'yı sömüremezse ayakta kalabilir mi? CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan Fas'taydı. Sahadan gözlemleriyle ülkenin geçmişini, bugününü ve perde arkasındaki ilişkileri anlattı. Fas'ta Marrakeş'te. Marrakeş en önemli kentlerinden bir tanesi. Fransa'nın hala sömürüsümüz. Yıllarca Fransız sömürgesi olarak tanımlandı Fas ve Fas'ta Marrakeş'te. Marrakeş en önemli kentlerinden bir tanesi. Orada en ünlü meydanında bir Fransa isimli kafe, yani Fransız kafesi isimli bir yerin önündeyiz. Şimdi burası tarihte hep sömürge olarak tanımlandı. İşte Fransız sömürgesi olarak bilindi. Acaba şimdi de hala Fransız sömürgesi mi? Nasıl bir farklılıklar var? Nasıl bir kültürel yapı var burada? Onu bu meydanda, bu Cami-i Fenna meydanında tanımlayarak, resimleyerek, görselleyerek, görüntüleyerek anlatmaya çalışacağız. Şimdi etrafa doğru bakarsak etrafı nasıl canlı olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu Cami-i Fenna meydanı aslında tarihte köle ticareti ve infazlar için kullanılan bir yer ve bu bölge, burası dünyada en çok tanınan meydanlardan bir tanesi. Hatta burada o işte köle ticareti ve infazlar için kullanıldığı için ölüm içtiması veya dünyanın sonundaki cami anlamına geldiği sayılmaktadır bu ismin, Cami-i Fenna isminin. Baktığımızda şunu görüyoruz, bu meydan çok fazla özellikle görünmese de Dünya UNESCO Tarih Kültür Dünya Miras Listesi'ne girilmiş durumda. Baktığınız gibi gördüğünüzde esnafı görüyorsunuz. Burada çok ünlü bir şey var, argan yağı. Fas'ın, Marrakeş'in en ünlü ürünlerinden bir tanesi bu argan yağı. Geldiğimizde gördüğünüz gibi burada esnaf bir şekilde bu satışlarını yapıyor. Şöyle çevreye gördüğümüzde şunu görüyoruz. Burası özellikle Avrupa turistlerin çok fazla uğrak yeri. Afrika'dan da birçok göçün geldiği bir yer. Bakın etrafta birçok seyyar satıcının Afrikalı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada asıl mesele 3 ayrı kültürün neredeyse çarpıştığı nokta. Bir tanesi Berberiler, işte Afrikalılar, Berberi kültürü, bir tarafta Araplar, öbür tarafta da Avrupa kültürü. Yani Avrupa'nın da çatışma noktalarından bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Marrakeş dediğimizde nedir Marrakeş? İşte bu Atlas Dağları'nın, ki bu filmlerde konu olan o dağın etrafındaki bir şehir. Dikkat ettiyseniz binalar kırmızı. O kırmızılık, işte o kırmızıya çalan görüntünün nedeniyle burada kırmızı şehir tanımlaması da yapılıyor. Hemen etrafta göreceksiniz kına yapan kadınları görüyoruz. Arkasında ise çok daha ilginç bir görüntü var. Orada da işte yılan, geleneksel bir yılan seremonisi yapılıyor. İşte orada yılanlar oynatılıyor. Bu meydanda yılanların oynatıldığını ve bunun üzerinden de işte gelen turistlerden para kazanıldığını söylemek mümkün. Şimdi baktığımızda şunu söyleyelim. Bu yılan oynatma meselesi aslında daha çok Berberi kültürünün içerisinde bir şey. Ve bu Berberi efsaneleriyle yapılan seremoni bugüne kadar taşınmış durumda. Bakın etrafta geleneksel giysiler giymiş insanlar da görüyoruz. Bu giysiler Fas'ın kendi görseli içerisinde. Bakın böyle insanların önlerine gelerekten böyle ücret istiyorlar. Etrafta baktığımızda şunu görüyoruz. Marrakeş kenti kırmızı şehir olarak tanımlanıyor ama kızıl şehir olarak tanımlanıyor ama otantik ve turistik bir bölge olarak da dünyada birçok insanın geldiği ülke. Mesela şurada da dikkat ettiyseniz yılanların dışında maymunları da görüyorsunuz. Böyle geleneğin, farklı bir geleneğin olduğunu söylemek mümkün burada. Şimdi ne görüyoruz? Burada bir meydan görüyoruz. Dünya UNESCO kültüründe bir meydan görüyoruz ve etrafta farklı nitelikli eğlenceler görüyoruz. Bu eğlencelerin Berberi kültüründen geldiğini söylemek mümkün. Akşamları da burada örneğin hani burası bir Müslüman ülke olması itibariyle Türkiye'de de hani bir ifade vardır ya, Müslüman mahallesinde saydığında ısıtılmaz. Akşamları burada
salyangoz satıldığını da biliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim, biraz karışık, karmaşık ama farklı bir kültür olduğunu, bu farklılık içerisinde bir uyum olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Etrafta meyve suyu satanlar, bir tarafta çalgılarla oynayanlar, bir tarafta işte maymunlar, bir tarafta yılanlar derken meydanın görüntüsü aslında çok farklılaşıyor. Bakın şu anda göreceksiniz karşı tarafta oynayan insanları. Bu insanlarla birlikte bu bölgede çok farklı bir hava olduğunu, enerji olduğunu söylemek mümkün. Geldiğimiz noktada şunu söyleyelim. Bu tabii bir Afrika kültürü, aynı zamanda bir Afrika'ya gelen Avrupalıların da ilgiyle takip ettiği bir kültür. Ve burada işin tarihsel boyutuna baktığımızda hem Berberi kültürünü, hem Afrika kültürünü, hem de Arap kültürünü, yani İslam kültürünü görüyoruz. Tam karşımızda bir Kutubiye Camii var. O cami de işte 1147'den beri kalan bir cami. O ahşap, taş ve kumla yapılmış bir cami. Ve o caminin tarihsel boyutuna da baktığımızda burası aynı zamanda bir dönem hilafete ev sahipliği yapmış bir yer. Yani üç kültür, Berberi, Afrika ve Arap kültürü ya da İslam kültürü diyebileceğimiz bir yapılanma söz konusu. Şimdi asıl soru şu, hani işte geçmişten bahsettik, şimdiden de bahsedersek Fransa'nın hala sömürüsü mü sorusu, ki bu aslında çok önemli soru. Yani burada bugün geldiğimiz noktada 162 milyar dolar bir gayri safi milli hasıladan bahsediyoruz Fas için. Bu Fas'ın yıllardır, belki 20 yıldır, 20 yıldan fazla bir süredir ekonomik olarak büyüdüğünü gösteriyor. Ama hala hazırda 162 milyar dolar böyle bir kültür için, işte 37 milyon nüfusu olan bir yer için, 720 bin kilometre kare bir alana sahip bir ülke için yeterli mi? Değil. Bu gelişme devam edecek gibi görünüyor ama şimdi eskiden şöyle bir ifade vardı, işte Fransa'dan ne alıyorsa Fransa'dan alıyor Fas, ama şimdi öyle mi? Şimdi öyle değil. Aslında hem İspanya hem Fransa'ya hem de hatta başka ülkelere bölünmüş bir ticari ekonomik bir yapılanma içerisine girmeye çalışan bir Fas'tan bakıyoruz. Mesela %20 dolaylarında ihracat, ithalat dengesi oluşturmaya çalışıyor Fransa ile. İspanya ile de aynı şekilde bu civarlarda bir ithalat ihracat dengesi var. Şimdi geldiğimiz noktada şunu söylemek lazım. Fas 1956'ya kadar bir Fransa sömürgesiydi ve bu hala Fransa'dan kurtulamadığı sorusuna geldiğimizde artık Fas Krallığı'nın belirli değişkenler üzerinden dünyaya açılmaya çalıştığını görüyoruz. Sadece Fransa ya da İspanya üzerinden değil, İngiltere ile de, Amerika ile de, Rusya ile de, hatta Çin'le de, hatta Türkiye ile de bir ekonomik gelişim sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Ama şurada şunu söylemek lazım, tabii modern teknoloji, hani KDV'si yüksek, getirisi yüksek bir teknolojik, ekonomik durumları yok. Yani işte tekstil var, otomobilde yan ürünler var, turizm var ve hatta işte görüyorsunuz geleneksel bir yapının içerisinde ekonomisini büyütmeye çalışan bir Fas görüntüsü var. İşte o gelenekselin içerisine baktığımızda karşımıza çıkan en önemli yapılardan bir tanesi işte bu Kutubiye Camii. İşte 1100'lü yılların ortalarında yapılan cami bugüne kadar ayakta kalmış durumda. Buraya gelen özellikle Müslüman turistlerin uğrak yeri olarak görülen bir cami. Şimdi bu sorulardan sonra tabii akla hep şey geliyor. Fransa'ya mahkum bir Fas görüntüsü var mı? Fas Krallığı Fransa ile arasında bir mesafe koyuyor mu? Şimdi aklımıza görüntüler geliyor. Fransa lideri Macron'un ziyareti sırasında işte beraber Fas Kralı ile bir araçta gittiğini, büyük ihtimam gördüğünü görüyoruz ama görsel bunu gösterebilir. Fakat Fas Krallığı'nın bu dönemde belki yüksek teknoloji değil ama normal anlamda, yani bir yatırım anlamında seçenekleri arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Peki bir de son soru var. İnsanlar burada Fas Kralı'nı seviyor mu? Hani görselleri çıkmıştı Fransa'da, biraz daha hoş bir görseli vardı Fas Kralı'nın. Ama burada konuştuğumuz kişiler özellikle prenslik döneminden bu Fas Kralı'nın sevildiğini düşünüyorlar. Birçok işte binada, birçok etkinlikte Fas Kralı'nın görselini de
orada olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bütün yolu geldik. Meydandan Kutubiye Camii'nin olduğu yere kadar yürüdük. Bu işte bizim için 10 dakika gibi bir süre aldı. Şimdi geldiğimiz noktada şunu söylememiz lazım. Fas toplumu biraz farklı. Düşündüğümüz anlamda Fas kralına karşı mı? Şöyle diyorlar buradaki kişiler. Babası çok sevilmezdi ama bu Fas kralı prensliğinden beri çok seviliyor. Hatta hani tanımlarsak Fas'ın işte İstiklal Marşı'na bakarsak İstiklal Marşı'nda şunu görüyoruz. Allah, vatan ve kral sözleriyle biten bir İstiklal Marşı var bu ülkenin. Şimdi öyle gördüğümüzde şunu anlamamız lazım. Bu farklı kültürlerin bir araya geldiği yerde, işte 37 milyon kişinin yaşadığı bölgede büyük bir geçiş noktası olan bu yerde Fas kralı da aslında olabildiğince halkı tarafından saygı gören bir kişilik gibi karşımıza çıkıyor. Onu da söylemek lazım. Burası Camiül Fenna Meydanı. Camiül Fenna Meydanı ile işte Kutubiye Camii arasındaki yolda yürüdük. Buradaki Fas'taki farklı kültürleri, farklı anlayışları göstermeye çalıştık. Söz şimdi İstanbul'da.